Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu buzdolaplarımızda kullanılan kondanser. Bu parça. Başka dolaplarda, dolabın arkasında böyle görmüşsünüzdür ızgara şeklinde olabilir. Bu daha derli toplu. Kısaca ne işe yaradığını anlatayım. Buzdolabının motorundan gelen gaz arkadaşlar sıkıştırılmış ve basınçlı oluyor. Çünkü piston içeride sıkıştırıyor ve bu gaz sıcak oluyor. İşte bu kondansere gelerek gazımız burada sıvılaşıyor ve ısısını kaybediyor. Yani buzdolabımızı soğutmaya doğru gidiyor. Burası olmazsa buzdolaplarında ne olur? Gaz ısısını kaybedemez. Buzdolabı soğutmaz. Fan bu ısıyı dışarı atıyor. Bu sayede burada gaz buhar halinde geldikten sonra sıvı hale geçiyor. Fan arızalıysa buzdolabı soğutmasında verim kaybı olur. Yani kötü dönüyordur. Hiç çalışmıyorsa zaten buzdolabı soğutmaz. Burası belli bir zaman sonra toz, toprak vesaire kirlenir. Kötü hale gelir. Bunun da bakımının yapılması lazım belli periyotlarla. Şimdi bu dolapta kondenserin altına su haznesi konmuş. Yani dolabımızın üstünden gelen su buraya akıyor. Buradaki sıcaklıkla buharlaşıyor. Neyse, konuyu dağıtmayalım. Temizliğinin, bakımının yapılması lazım. Yani evinizin duruma göre, mesela bir sene kullandığınız dolabı arkasını açtınız. Çok kirlenmemiş. Bir dahaki sefere 1,5 senede bir yapabilirsiniz. Benim tavsiyem 1 ya da 2 senede bir yapmak lazım. Suyla yıkamayın. Bazılarında bu motorlar, yani genelde suya dayanıklı ama yine de kablolarımız var, görüyorsunuz. Şöyle çıkaralım pervaneyi. Şurada 2 tane vidası var. Bir de bu pervanelerin bazıları 220 volt, bazıları 12 ya da 24 voltla çalışıyor. Yanılıp yüksek voltaj verirseniz motor gider, yenisini almak zorunda kalırsınız. Dediğim gibi suyla böyle foşur foşur yıkamamak lazım. Silmek daha mantıklı. Fanı yerinden ayırabiliyorsanız, böyle bir şansınız varsa su tutabilirsiniz. O kadar sorun olmaz. Fan da değiştirirken, yani bunu çıkarıyorsunuz, yeni fanı takıyorsunuz. Kısaca bazı sorulara da cevap vereyim. Kondenser ile evaporatör arasındaki fark nedir? Kondenser içerisinde gaz halden sıvı hale geçiş yaşanır. Evaporatörde ise sıvı halden gaz hale geçiş yaşanır. Kondenser motordan gelen soğutmayı sağlayan maddenin gaz olarak girdikten sonra ısısını kaybederek sıvı hale geçtiği bölümdür. Isı kaybı yaşanır. Bu olmak zorundadır. Bu olmazsa zaten dolapta sıkıntı olur. Dolayısıyla bu ısıyı çevreye verdiğinde, hani dolaplarımızın kenarları vesaire ısınıyor ya, ısındı falan diyoruz. Aslında sıcağı dışarı atıyor. Bu sayede gaz sıvılaşıyor. Sonrasında evapa doğru yolculuğuna çıkıyor. Kompresörden çıkan gaz her zaman sıcaktır. Çünkü basınçla sisteme veriliyor, ısınıyor yani. Kondensere giren gaz aşırı ısıtılmış buhar halde oluyor. Kanalların içerisinde geçerek dolana ne yapıyor? Sıvılaşıyor ve soğuyor. Bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı, güzel bir video olmuştur. YouTube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.